Bir Türk'ün gönlünde nehir varsa Tuna'dır, dağ varsa Balkan'dır demişti Üsküplü ünlü şair Yahya Kemal Beyatlı. Resmi adı Kuzey Makedonya Cumhuriyeti. Başkenti Üsküp. Avrupa'nın güneydoğusunda ve Balkan Yarımadası'nın tam ortasında bulunan bu küçük ülkenin doğusunda Bulgaristan, batısında Arnavutluk, kuzeyinde Sırbistan ve Kosova, güneyinde ise Yunanistan bulunur. Yüz ölçümü 25.713 km² olan ülke topraklarının tamamı başkentimiz Ankara kadardır. Makedonya'nın hiçbir denize kıyısı yoktur. Bu nedenle ülkede yıl boyunca karasal iklim hakimdir. Rodop Dağları, Dinar Dağları ve Pindus Dağları'nın tam ortasında bulunan bu şirin ülkenin arazi yapısı da oldukça engebelidir. Öyle ki Makedonya topraklarında yükseltisi 2000 metreden fazla 16 adet dağ vardır. En yüksek zirvesi Arnavutluk sınırında bulunan 2763 metre yükseltiye sahip olan Korab Dağı'dır. Ülkenin en önemli akarsuyu başkent Üsküp'ü doğu ve batı olmak üzere ikiye ayırıp Yunanistan üzerinden Ege Denizi'ne dökülen Vardar Nehri'dir. Başkent Üsküp, Vardar Nehri'nin oluşturduğu Vardar Vadisi'nde kurulmuştur. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği türkülerden olan Vardar Ovası türküsü de burada yazılmıştır. Ülkenin güneybatısındaki Ohri Gölü oluşum bakımından Avrupa'nın en eski ve en derin gölüdür. Göl, bünyesinde 200'den fazla endemik tür barındırmaktadır ve 1979 yılında UNESCO tarafından Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır. ...2017 yılına yapılan son nüfus sayımına göre ülke nüfusu 2.100.000 civarındadır. Ülkenin resmi dili Makedonca ve Arnavutça olup Türkçe ve Romanca da en yoğun konuşulan diğer dillerdir. Ülke nüfusunun %65'i Hristiyan ve %34'ü Müslümandır. Müslüman nüfusun çoğunluğu Arnavutlardan ve Türklerden oluşmaktadır. Nüfusun %64'ü Makedon, %25'i Arnavut, %4'ü Türk, %3'ü Roman, %1'i Sırp ve geri kalan %1'i ise diğer etnik gruplardan oluşmaktadır. Para birimi Makedon dinarıdır ve 1 Türk lirası yaklaşık 9.74 Makedon dinarına eşittir. Parlamenter sistemle yönetilen ülke parlamentosunda 71 milletvekili bulunmaktadır. Ülke idari olarak 9 bölgeden ve 31 şehirden oluşmaktadır. Türkiye ile Makedonya 2012 yılında yapılan anlaşma ile karşılıklı olarak vizeleri kaldırmıştır. Edirne'nin Kapıkule sınır kapısından Üsküp ortalama 550 km mesafede olup otomobille 6,5 saatte gidilebilmektedir. İstanbul'dan Üsküp uçakla ortalama 1,5 saat mesafededir ve ülkeye her saat uçuş bulunabilmektedir. Eğer Üsküp'e trenle gitmek isterseniz Türkiye'den direkt bir tren seferi bulunmamaktadır ama Sirkeci Garı'ndan Bulgaristan'ın başkenti Sofya'ya, oradan da Üsküp'e aktarmalı olarak gidebilirsiniz. Makedonya antik çağlara kadar uzanan bir tarihe sahiptir. Bu topraklar üzerine kurulmuş bilinen en eski devlet Paonia Krallığı'dır. Roma İmparatorluğu, Doğu Roma İmparatorluğu, Sırp Krallığı, Bulgar Krallığı gibi büyük devletler Makedonya topraklarına hüküm sürmüştür. Makedonya ismiyle bilinen ilk krallık M.Ö. 700 yılında kurulmuş ve M.Ö. 336 yılında 2. Filip'in oğlu Büyük İskender'in tahta çıkmasıyla Makedonya Krallığı'nda altın çağı başlamıştır. Tarihin en büyük savaşçılarından kabul edilen Büyük İskender, ülke topraklarını Mısır'dan Hindistan'a kadar genişletmiştir. Büyük İskender'in bu fetihleri ayrı ayrı hüküm süren Yunan şehir devletlerini de birleştirerek Helenistik döneminde başlamasını sağlamıştır. M.Ö. 323 yılında Büyük İskender'in ölümüyle ordunun başındaki generaller arasında uzun yıllar süren bir iktidar mücadelesi yaşanmış, siyasi birliğini tekrardan sağlayamayan ülke, M.Ö. 200'lü yıllarda Roma İmparatorluğu'nun himayesine girmiştir. Milattan sonra 1389 yılında 1. Murad'ın düzenlediği 1. Kosova Savaşı sonucunda
ülke Osmanlı egemenliği altına girmiş ve artık ismi Rumeli toprakları olarak anılmaya başlanmıştır. Osmanlı'nın İskan politikası ile birlikte bölgede Türk nüfusunun %34'lük bir orana yükseldiği tarihi kaynaklarda görülmektedir. 500 yıl Osmanlı egemenliği altında kalan ülke 1878 yılında Osmanlı-Rus Savaşı sırasında kısa bir süre Bulgaristan tarafından ilhak edilmiş ve 1912 Balkan Savaşları sonucunda Sırbistan ülkeyi tamamen işgal etmiştir. Savaş sonrası yapılan anlaşmalarla ülke toprakları tamamen Sırbistan sınırlarına dahil olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1929 yılında Sırplar, Hırvatlar ve Slovenler birleşerek Yugoslavya Krallığını kurdular. Makedonya'yı krallık içerisinde Vardar İdari Bölgesi, Üsküp'ü ise bölgenin başkenti olarak belirlediler. Makedonya, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Josip Broz Tito önderliğinde kurulan Demokratik Yugoslavya Federasyonu içerisinde otonom bir statü kazanmıştır. 90'lı yılların başında Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle Doğu bloku ülkelerinde başlayan çözülme Yugoslavya'ya da yansımıştı. Yugoslavya sınırları içerisinde diğer otonom ülkeler gibi Makedonya'da 8 Eylül 1991 yılında düzenlediği bir referandumla bağımsızlığını ilan etmiş ve 1992 yılında o zamanki adı Avrupa Topluluğu olan Avrupa Birliği tarafından tanınmıştır. Spremni sme da je branime Jugoslavija, no samo kako zajednica na ravnopravni, suvereni državi. Makedonya kurulduğunda ülkenin bayrağında Büyük İskender'in babası 2. Filip'in mezarındaki güneş figürü bulunurken 1995 yılında Yunanistan'ın itirazı ile bayrak yeniden tasarlanarak bugünkü şeklini almıştır. Günümüzde kırmızı üzerine sarı şeritler olan bayrakta kırmızı renk savaşlarda akmış olan kanı simgelerken güneşe benzeyen sarı şeritler geleceğe dair umutları temsil etmektedir. Bugün Makedonya'da 200 bin civarında Türk yaşamaktadır. Makedonya'nın hemen hemen her şehrinde Türk nüfusuna rastlayabilirsiniz. Türklerin en yoğun olduğu şehirler ise Postvar, Üsküp, Manastır, Debre, Ohri, Kırçova ve Usturumca'dır. Ulu Önder Atatürk askeri eğitimini Manastır'da bulunan Manastır Askeri İdadisi'nde almıştır. Türkiye, Makedonya'nın 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmesiyle Makedonya ismiyle tanıyan ülkelerin başında gelmektedir. Ayrıca ülkedeki ilk büyükelçilik Türkiye tarafından açılmıştır. 1991 yılında Sovyet Rusya'nın dağılmasından günümüze kadar Makedonya'nın isim sorunu devam etmiştir. Ülke 1991 yılında bağımsızlığını ilan etmiş, Makedonya Cumhuriyeti olarak Birleşmiş Milletler üyeliğine kabul edilmiştir. Ancak Yunanistan'ın yoğun itirazları nedeniyle ülke ismi geçici referansla Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya olarak kayıtlara geçmiştir. Yunanistan, Makedonya isminin bir ülkeye mal edilemeyeceğini, Makedonya isminin büyük bir bölgeyi simgelediğini öne sürmüş ve Büyük İskender de dahil olmak üzere Makedon tarihinin kendilerine ait olduğunu, ülkelerinde milyonlarca Yunanlı'nın kendilerini etnik kökenleri Makedon olarak adlandırdıklarını ve ayrıca Makedon Cumhuriyeti'ni Yunan kültürüne ait değerlere el koymakla suçlamıştır. 12 Haziran 2018'de Yunanistan'la bir anlaşmaya varıp ismini Kuzey Makedonya olarak değiştiren ülkedeki bu değişiklik 19 Şubat 2019'da yürürlüğe girmiştir. Drama Köprüsü, Vardar Ovası, dere boyu kavaklar, ayrılık ateşten bir ok gibi Türkiye'de bilinen yüzlerce türkü de Makedonya kökenlidir. Bir tas içime soğuktur sorunların asa bir tas içilmez anadan geçirir Hasan yardan geçilmez. Türkiye'de çok sevilen triliçe tatlısı, Üsküp'te bereketi müjdelemek için komşuya ikram edilen bir tatlıdır. Ayrıca baklava, revani, tulumba, kadayıf, lokum, sarma, çorba, ıspanak, musakka gibi yiyecekler de ülkede aynı isimle telaffuz edilmektedir. Metin Oktay, Zeki Müren, Candan Erçetin ve Cansever gibi ünlüler Makedonya kökenlidir. Bu videoda sizlere Balkanlardan küçük bir pencere açmaya çalıştık. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamı gelsin diyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.